Merhaba, ismim Sevil Baş, radyoloji uzmanıyım. Bir hekim için gerçekten en kritik an, uzmanlık alanına karar verdiği an. Ben interndüm, üniversite son sınıftaydım. Böbrek taşı düşürüyorum. İzleyicilerimiz çok iyi bilirler, böbrek taşı en şiddetli ağrıdır. Çok sevdiğim bir abim beni acile götürdü. Eşi de radyoloji uzmanıydı, bana ultrason yapıyor o sırada. Abla dedim, bir yandan böyle böbrek taşının ağrısını çekiyorum. Sen dedim, niye radyoloji uzmanı oldun? Sevil dedi, radyoloji uzmanı her şeyi bilmek zorundadır. Nasıl yani dedim. Yani herhangi bir X branşın uzmanı sadece kendi alanını bilir. Ama radyoloji uzmanı bütün vücudu ve bütün hastalıkları bilmek zorundadır. Orada benim böyle beynimde şimşekler çaktı, böyle ampuller yandı. Evet dedim, bunu ben olmalıyım. Radyoloji uzmanı ne iş yapar diye. Radyoloji uzmanının kıymetini esasen doktorlar bilir. Yani hastanelerde çalışan doktorlar bilir. Halkımız çok fazla bizim ne iş yaptığımızı bilmiyor. Mesela bir üroloji uzmanından konu açalım. Böbrekleri bilir, prostatı bilir, mesaneyi bilir ya da kadın doğum uzmanı gebe takibini bilir, rahmi bilir, yumurtalıkları bilir değil mi? Beyin cerrahisi beyni bilir yani. Ortopedist eklemleri bilir. Ama radyoloji uzmanı şöyle ki beyinden tut, İşte göğüs hastalıklarını bilir, kadın doğumun hastalıklarını bilir, ortopedinin hastalıklarını bilir, ayak parmağına kadar bütün hastalıkları bilmek zorundadır. Ve bu bilmek duygusu çok keyifli. Yani belki Türkiye'nin en yoğun hastanesidir ve %90 onkoloji yani kanser hastaları ağırlıklı çalışan bir hastaneydi. Bu benim için çok büyük bir şans oldu. Çok büyük bir yoğunluğun içinde çalışmak ve o yoğunluğu yönetmek kolay değildi. Sonrasında ben Kocaeli'de, İzmit'te mecburi hizmetime başladım. Mecburi hizmetimi bitirir bitirmez de özel sektöre geçtim. İlk çalıştığım yer burada büyük bir eğitim hastanesiydi. Oranın MR bölümünün klinik şefliğini yaptım. 5 yıl kadar orada bu görevde bulundum. Sonrasında da yine Kocaeli bölgesinde A sınıfı çok büyük bir hastanenin hem klinik şefliğini hem de başhekim yardımcılığını yürüttüm. Hem kendi alanımda çalışmak hem de hastanenin o yönetim arkasında bulunmak bana çok büyük keyif veriyordu. Çünkü her yere hakim olabiliyordum, kontrol edebiliyordum. Öyle bir kontrol dürtüm var sanırım. Gerçekten tecrübe her iş alanında çok kıymetli ama tıpta çok çok daha kıymetli. Çünkü her gördüğünüz hasta size bir şey katıyor. Kesinlikle bir şey katıyor. Yani bir sonraki gördüğünüz hastaya o tecrübeyle birlikte yaklaşıyorsunuz. Uzmanlığımı çok yoğun bir hastanede yapmış olmam, yine çok yoğun özel hastanelerde çalışıyor olmam tecrübe anlamında çok şey kattı. İşte o bahsettiğim büyük özel hastanede çalışırken günde baktığım tetkik sayısı 150-200'leri de bulabiliyordu. Yani bu şu demek, 2-3 dakikada bir görüntü yorumu yapmak demek. Burada hız, evet tecrübe hızı getiriyor ama aynı zamanda doğru teşhisi getiriyor ki doğru teşhis hastalarımız açısından ve doktorlar açısından ve sağlık sistemi açısından inanılmaz önemli ve kıymetli. Doğru teşhis kesinlikle çok ciddi zaman kazandırıyor hastalarımıza ve doktorlarımıza. Bir ultrason tetkiki düşünün ya da bir MR tetkikinin yorumunu düşünün. Öncelikle şunu söyleyeyim izleyicilerimize, radyoloji uzmanı ne iş yapar? Bizlerin yaptığı iş şu, hepimiz gitmişizdir. İşte tomografi çekildik, MR çekildik, ultrason çekimi yaptırdık. Bu çekimlerle gelen görüntüleri biz yorumlarız. Yani örneğin karaciğerde bir kitle görüldü. Bu kitle iyi huylu mu, kötü huylu mu, kötü huyluysa hangi tipine benziyor, hangi tipi ise hangi evrede bir kötü huylu bir durum söz konusu. Böyle tık 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 raporumuzda söylüyoruz. Ve sizin gittiğiniz klinik branştaki hekim de bizim raporumuza göre ne yapacağına karar veriyor. Yani bir kanser hastasıysa bu hangi evrede olduğuna biz karar veriyoruz. Ya da atıyorum bir diz ağrısı var, işte bağ yaralanması var mı, hangi evrede biz karar veriyoruz. Hasta buna göre ameliyat mı olacağım, ilaçla mı tedavi olacağım ya da sadece konservatif yollarla mı gidecek gibi aslında en kritik şeyi radyoloji uzmanı karar veriyor. Ve radyoloji uzmanı da daha çok hastayla iletişim halinde değildir de daha çok klinik branştaki uzman hekimle iletişim halindedir. Ve buradaki radyoloji uzmanının tecrübesi doğru teşhis koyması hastanın zaman kazanmasına ve doğru tedavi edilmesine neden olur. Onkoloji hastaları benim için çok kıymetli. Çünkü onkoloji alanındaki hastalarımızın erken teşhisi ve doğru tanısı onların hayatında çok kritik önem arz ediyor. Yani siz de takdir edersiniz, bir kanser hastasına doğru evresini belirlemek ona doğru tedaviyi getiriyor.
ve yaşam süresini uzatıyor. Çünkü en kıymetli olan şey yaşam ve yaşamımızı sağlıklı bir şekilde yürütebilmek. Onkoloji hastaları benim için en kıymetli olan hasta grubu. Ve bu anlamda da şu an özellikle olarak aslında yoğunlaştığım alanlardan birisi meme kanserinin erken teşhisi. Şu anda Dünya Sağlık Örgütü ve Sağlık Bakanlığı'nın önerileri var bu konuda. 25 yaşından sonra her kadın yılda bir meme muayenesi yaptırması gerekiyor. Ve 40 yaşından sonra da mamografi ve ultrasonla mutlaka bunun desteklenmesi gerekiyor. Şöyle ki istatistiklere baktığımız zaman her 8 kadından, yani şu an bizi izleyen 8 tane kadın düşünün. Bir alanda olsunlar bunlar. O 8 kadından bir tanesi mutlaka hayat sirkülasyonu içinde meme kanserine yakalanacak. Diyelim ki örnek veriyorum A şahsı meme kanserine yakalandı. Hangi evrede yakalandığı o kanserden ölüp ölmeyeceği ya da o kanser sürecini nasıl geçireceği konusunda çok kritik bize bilgiler veriyor. Bu konuda örnek verebilirim. Örneğin biz bu rutin taramalarımızla, yani hastada daha şikayet oluşmadan ben yılda bir meme ultrasonu ve meme muayenesi de her yaş grubunda kadına öneriyorum. Diyelim ki bir hastamız hiçbir şikayeti yok. Herhangi bir doktora gidip istem yaptırmasına da gerek yok. Doktor Sevil Hanım'a geldi. Dedi ki ben işte öneriler doğrultusunda işte meme kanseri olup olmadığımı anlamak istiyorum ya da ben bu süreçte sizin kontrolünüze, takibinize girmek istiyorum dedi. Ben de hastada bir kitle diyelim ki tarif ettim ve buldum. Eğer bu kitle 2 santimetreden küçükse, yani evre 1 dediğimiz aşamadaysa, o zaman bu hastamıza hemen biyopsisini yapıyorum, patoloji raporuna gönderiyorum. Tanımız doğru, evet diyelim ki evre 1 meme kanseri bir olgu bu. Bir hafta içinde tanısını alıyor ve takibine başlıyor. Bu ne demek biliyor musunuz? Çok kıymetli bir şey söyleyeceğim şu anda. Evre 1'de yakalanan meme kanserli hastalarımızda sağ kalım, 5 yıllık sağ kalım oranı %95. Neredeyse %100. Bu çok kıymetli bir oran. Yani o kişi meme kanserine yakalandı ya evre 1'de ve erken teşhisle tedavi oldu ya, o kitleden kurtuldu vücudunda. Aslında hiç meme kanserine yakalanmamış gibi. Bu demek. Ultrason ses dalgalarıyla çalışan bir cihaz ve kesinlikle radyasyon içermiyor. Yani tomografi gibi radyasyon içermediği için çok güvenli. İzleyicilerimiz de biliyor zaten, gebelik süreçleri boyunca kadın doğum uzmanları onları ultrasonla takip ediyorlar. Burada bizim ek olarak yaptığımız şey gebelerimize belirli bir hafta aralığında ayrıntılı ultrason yapmak. Hastalarımız biliyordur. Bunun ismi işte 4 boyutlu ultrason, ayrıntılı ultrason veya ikinci düzey, ileri düzey ultrason şeklinde geçiyor. Burada da anne karnındaki bebeğimize, bebeğin tüm yapılarına, yani beynine, boynuna, kalbine, kalp damarlarına, karın içi organlarına, eklemlerine, parmak uçlarına varıncaya kadar bebek anne karnındayken yaklaşık böyle 20. haftalar falan oluyor. O haftada bebeğe ait tüm yapıları inceliyoruz. Çok ayrıntılı bir rapor hazırlıyoruz ve kadın doğumcusuna hastamızı ya da gebemizi yönlendiriyoruz. Kesinlikle ben bunun çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler, hatta ben bile bir yerim ağrıdığında gidip bir tetkik yaptırıyorum. Yani karnım ağrıyor ya da ben işte zaman zaman böbrek taşı düşürüyorum mesela. Ağrım olduğunda gidip doktora başvuruyorum. Halbuki ağrım olmadan, yani daha hastalık oluşmadan bir hekime bir insan gitse, dese ki ben karnımın içindeki organlarıma baktırmak istiyorum. Ya böbreğimde bir şey var mı ya da karaciğerimde bir kitle var mı? Yani öncesinde bir tarama bence çok kıymetli. Yani diyelim ki işte siz gittiniz, ya Sevil Hanım ya benim karnıma bir baksana, benim böbreğimde karaciğerimde bir şey var mı diye merak ettiniz yani. Şikayetinizin olmasına gerek yok. Ben de dedim ki atıyorum, olmadı inşallah da, böbreğinizde şöyle bir şey var ama daha 1-2 santimlik. Bakın şöyle bir yol izleyelim, sizi şuraya yönlendireyim. Erken teşhisle siz daha ağrınız oluşmadan, koruyucu hekimlik bunun adı, hastalığınız daha size hastalık olarak belirti vermeden tedavi edilmiş oluyorsun. Tamamlayıcı kısmı benim son zamanlardaki göz bebeğim. Ben çünkü şuna inanıyorum. Bizler sadece bedenden ibaret değiliz. Bedenimizin bir enerjisi var. Yani enerji bedenimiz var. Ve işte siz buna ruh diyebilirsiniz, enerji beden diyebilirsiniz. Her ikisi birlikte çalışıyor. Yani mesela bir duygu
sizin bir organınızı etkileyebiliyor. Stres altındayken mide ülseriniz tekrar edebiliyor örneğin. Ya da kalp hastalığınız bir stres anında yenileyebiliyor. O yüzden biyoenerji, tamamlayıcı tıp, işte yaşam koçluğu, NLP gibi uygulamaların eğitimlerini aldım. Ve gelen hastalarıma muayenelerinin yanı sıra böyle ultrason çekerken sohbet tarzında bunları da ek olarak yapıyorum. Dileyenlere ek seanslar veriyorum, konuşuyoruz onlarla. Yani bir nevi şöyle oluyor, hasta yatağa geldi, yattı, ultrasonunu yaparken diyelim ki bir tiroid nodülü var. Diyorum ki yani içine attığın şey neydi? Yani içine atıp da söyleyemediğin şey neydi ki bu sende bir tiroid nodülü ya da bir tiroid hastalığı olarak dışarı çıktı, yansıdı, anlatır mısın bana diyorum. Bir yandan teşhisini yaparken bir yandan da hastayla konuşup onu rahatlatıyorum. Yani hastaya hem hekimlik hem yaşam koçluğu yapıyorum diyebilirim. Bu da benim son zamanlardaki gözlem. Koruyucu tıp çok kıymetli. Bir hekime başvurmak için bir yerinizin ağrımasına, bir hastalığın bulgusunun belirtisinin başlamasına gerek yok. Bunu beklemenize gerek yok. Bende bir sorun yok, sağlığım yerinde. Ama ben kontrole gelmek istiyorum. Yani vücudumda ne var bilmek istiyorum. Yani bir meme kanseri riskim varsa ki bu bütün kadınlarda var. Bunu önceden bilmek istiyorum. İşte böbreğimde bir taş var mı, safra kesemde bir şey var mı bilmek istiyorum. Bu sizin en doğal hakkınız. Hiç çekinmesinler. Yani bir hekimin onlardan bu tetkiki yapmalı istemelerini beklemesinler. Hiç gerek yok.